Swarm Connection'ın sunduğu Swarm Talks'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Nizamettin Sami Harputlu Startup Centrum'un kurucu ortağı. Nizamettin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ortam nasıl? Girişimcilik ortamı şu anda? Yani girişimcilik ekosistemi biraz şu an yaz mevsiminde. O yüzden daha yatırımların ve süreçlerin diyeyim daha sakin. Yavaş moddayız. Evet, herkes şimdi kurumsalda iş yapıyorsanız müşteriler tarafı izin dönemi olduğu için herkesin karar verme süreçleri Eylül'e kayıyor. Doğru. Yatırımcılar tarafında da baktığımızda onların eğer yazdan önce başlayan bir sürecinizi aslında bitirdiyseniz şanslısınız. Bitirmediyseniz biraz süreçleriniz Eylül-Ekim'i bulabilir. Benim için tempo biraz şu an bizim de elimizde olan süreçler var sırayla diyeyim. Yoğun geçiyor benim. Hep biraz koşturmacam. Benim biraz tatil ya da yaz kış fark etmiyor. Çok iyi. Ben diyorum ki yoğun olan kişilere ben diyorum ki tamam yoğun olsun, iyi. Yani keyifli olsun, yoğun olsun. İş olmamasındansa yoğunluk olsun, daha iyi. Ama dediğin gibi biraz yazdan biz etkileniyoruz galiba Türkiye'de. Ben bir mail atıyorum, sürekli ofis dışında geri mailleri alıyorum. Biraz anladığım kadarıyla girişimcilik dünyasını da yavaşlatıyor o zaman. Yani biz girişimcilik dünyası raporlarını da yayınladığımız için raporlara baktığımızda Türkiye'de genelde sezon şöyle gidiyor. Yıl sonuna doğru son çeyrek en yoğun yatırım olan dönem oluyor genelde. Doğru. Sebebi ne? Yıl sonu bitmeden önce bir önce yatırım turunu kapatalım. Süreç bitsin. Diğer yıla kalmasın. Destekler de var. Destekleri harcamaları gerekiyor. Mesela işte Ar-Ge firmaları olsun. Evet, %3 teşviklerini kullanmaları gerekiyor. Böyle yıl sonu dediğiniz gibi daha yoğun bir oluyor. Diğer yazın daha sakin. İlk çeyrek diyelim ya da ilk yarıda Haziran'a kadar biraz daha işlerinde hareketli. Arada bir ölü sezon. Ölü sezondan sonra tekrardan Eylül-Ekim'de hızlandığı bir dönem oluyor. Ama şu an baktığımızda da ekosistemde farklı kamu tarafında düzenlemeler de çıkıyor. Yeni yapay zeka politikası açıklandı. Diğer tarafta mevzuatsal düzenlemeler var yabancı yatırımcıyı da çekmek için. O açıdan aslında bizim ekosistem için şanslı bir dönem diyebilirim. Mevzuatların uzun zamandır beklenen konularda gelişmeler var. Peki büyümeye baktığın zaman son yıllara Türkiye'de nasıl bir var? Yani büyüme olumlu yönde mi? Bu teşviklerin faydasını görüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki yıllara göre biz analiz ettiğimizde en top yılımız 2022 idi. 1.74 milyar dolar yatırım toplanan bir yıldı. Şimdi bu seneki verilere baktığımızda son çeyrek verileri, ilk çeyrek verileri yarı yıl yakında çıkacak. Erken aşama yatırımlarımız biraz önceki yıllara göre kötü. Bunun sebebi de tabii normal klasik ekonomide yaşanan, dünyada genel olarak yaşanan yavaşlık Türkiye'deki yatırımcıları da etkiliyor. Türkiye'deki yatırımcılar artık daha önceki eski yatırımcısı elindeki portföy ayakta kalsın. Devam yatırım yapayım ya da bu portföyden bir exit yapayım, öyle yeni yatırım yapayım iştahı oluyor. Melek yatırımcısı özellikle. Yeni bir yatırımcıysa biraz daha melek yatırımcılar iştahlı oluyor. Fonlara baktığımızda fonlarda para var ancak fonların da biraz daha çekingen olduğunu görüyoruz. Yani GSF olarak 500'e aşkın GSF'miz var ama bunların hepsi teknoloji dünyasına yatırım yapmıyor. Bir kısmı bu %3'leri alıp bir cepten bir cebe aktarmak için kurulmuş. Birçok azı aslında bu alanda yatırım yapıyor. Biz hatta yapmıştık. Portföy yönetim şirketlerinde şu an 86 tane var. Bunlardan bir 10'a yakını teknoloji alanında yatırım yapıyor. Geri kalanların çoğu bu GSF'leri farklı şirket ya da noktalarda kullanıyor. Bence en çok benim mevzuatsal beklediğim bu GSF'lerde de VC-PE ayrımı gelse de bu %3 teşviği daha yararlı gitse. Fonlarda paramız var ama yatırım tarafı dediğim gibi biraz daha yavaş gidiyor onlarda. Yeni kurulan fonlar da var herkes şu an. Herkes tutuyor anladığım kadarıyla şu dönemde. Herkes biraz bekle ve gör. Yani Türkiye'de genelde zaten iş yapmamak için sebep arıyor herkes diyeyim. Çok güzel. Bu arada biz gerçi unfiltered dedik. Hani filtresiziz dedik. Her şeyi konuşacağız dedik. Çok güzel. O yüzden sen böyle oralardan giriyorsun. Harika. Devam diyorum. Ya iş yapmayan yatırımcı özellikle yatırım yapmamak için birçok yapıyor. Diyor ki siyasette, politikada bir şey oldu. Diğer kur oldu. Yok Avrupa Birliği'nde şu karar oldu. Etrafımızda savaş var. Savaş bitmedi. Yani eğer iş yapmamak için sebep arıyorsak çok. Onu söyleyebilirim. Bu arada bu coğrafyada o bitmez. Bitmez. Yani her gün yeni bir şey uyanıyoruz. Dolayısıyla bu coğrafya zaten böyle. Bahane bulduktan sonra her şeyi bulabiliriz, kullanabiliriz. Aynen öyle. Ya ben daha önceki zamanlarda da konuştuğum yatırımcı olduğunu anlıyorum endişelenmenizi. Para da şu an faiz oranları da yüksek. O yüzden yatırımcının kendi işine bile yatırmayı faize yatırsa, bankada tutsa onun için bile daha güvenli olduğu bir süreç. Çünkü iş yapıyorsun, iş tahsilat süreleri, vadeler de artmış bir dönemde. Bu açıdan yatırımcı da kısmen anlayabiliyorum. Ama mesela bu konularda eğer endişen yoksa, bu konuları çözdüysen, sadece siyasi ya da etrafta jeopolitik olaylara da artık takılıyorsan, Türkiye'de yaşamadın mı? Fransız olmaman lazım. Bunlar zaten her zaman olan. Buna rağmen iş yapılan bir yerdeyiz. Bu ülke böyle bir ülke. Yani bu aslında şartları ve durumu biliyor olarak hareket ediyor olmamız lazım.
lazım ama işte dediğin gibi koşulları, mevcut koşulları kullanarak, biraz önce dediğin gibi mesela kurumlar ne yapıyor? Kullanıyor bu durumu. Diyor ki vademiz işte ekonomik durumlardan dolayı diyor vademizi uzatıyoruz diyor. Aslında orada biliyor ki çünkü işte girişimci veya servis sağlayan da zor durumda. O işi kaçırmak istemiyor. Onu kullanarak bu sefer ona zarar veriyor. Ama kimse şeyi görmüyor. Bu bir döngü. Yani birine zarar verdiğinde onun uğradığı zarar 2 gün sonra seni zararla Yani uğratacak. çok büyükleri etkilemediği için burada şeye bakmak lazım. Büyük finansal güçtekiler bu dediğiniz daha çok yapıyor. Küçük oyuncuya da diyor ki icrayı verirsem ben seni bir daha çalıştırmam. Doğru. Bir daha müşfik şey yapmam, ilerlemem. Bu sefer konu şu oluyor. İş yapıyorsun, para alamadığın bir döngü. Daha da büyük sıkıntı oluyor yani. İş yapmasam daha iyi Hiç gidebiliyor. yapmayayım daha iyi. Burada da ne yapıyor herkes? Daha böyle ihracat odaklı şu an herkesin arayışı. Dolar kazanayım. Gelirimi daha garantileyim. İşte çeşitliliği arttırayım. Sadece belli coğrafya değil, birden fazla coğrafyaya gitmeye çalışıyor. Bunları da anlayabiliyorum ama dünyada da özellikle baktığımızda ekosistemde bu yapay zeka ile beraber büyük değişimler var. Artık yurt dışında şunu konuşuyoruz. Bir mühendisin transfer fiyatı 150 milyon dolar, 100 milyon dolar, 50 milyon dolar gibi rakamlar konuşuyoruz. Bizim girişimlerimize o kadar yatırım gelmiyor tek seferde. Adamlar tek kişi transfer için bunu yapıyor. Şunu görüyoruz. Yapay zeka alanında bir girişim yapacaksan işin çok daha zor. Kendi el elemeni yapman çok büyük para gerekiyor. Milyon dolar seviyesinde. İşlemci gücü baksan onu bulman zor. Bu sefer aradaki yarışı nasıl kapatacaksın? Yani yapabileceğin tek oyun model ve API'leri alıp kendi datanla eğitip hızlıca pazarlama yapabilip para kazanabileceğin işlere yönelmen gerekiyor. Ama onun dışında diğer bu yapay zeka ile beraber şu an büyük holdingler bile benim gördüğüm biraz FOMO'da. Yani ne yapacağını bilmiyor. Bir şeyler kaçırıyoruz heyecanında. İlla bir şey yapmalıyız diyor ama ne yapacağını da bilmiyor. Burada da anlıyorum heyecanı. Ben de kendi şirketimizde de süreçlerde nasıl daha çok entegre edebiliriz her zaman bakıyoruz. Burada kademe kademe mesela AI tarafında tool'ları iyi bilen bir arkadaşımız var. O diğer departmanlarla konuşup şunu diyorum. Sizi en çok gören, en çok standart olan süreçler ne? Bunları ilk başladık. Sonra sorunları belirleyip ona göre AI ile bunları çözebiliyoruz. Bunlara bakıyoruz. Çok güzel. Direkt aslında tam girişimci zihniyetiyle ihtiyaç nedir, problem nedir onu çözüyoruz. Gerekli olmayan şeyleri de almıyoruz. Genelde kurumların yaptığı en büyük hata bu oluyor. Hani başka bir kurum alıyor diye ya da böyle bir trend var diye. Herkesin bir rakibi var. Aynen öyle. Onu diyor ne yapıyorsa aynısı yapmaya çalışıyor. Onu takip ediyor ama o her zaman sana iyi gelmiyor. Hatta kültüre uyumluluk da çok önemli. Ben bunun girişim tarafını sana soracağım. Şimdi dediğin gibi artık bariyer o kadar düştü ki herkes girişimci olabiliyor. Herkes iş kurabiliyor. Ekip kurmadan tek kişilik girişimci ekipler çıkabiliyor AI ile beraber. Evet. AI'yi iyi kullanabiliyorsa ve bulduğu çözümde çok teknik ya da detaylı bir nokta gerekmiyorsa, AI ile halledebileceği noktadaysa, kendisi süreçlere hakimse bu değişiyor. Aslında şu an benim gördüğüm dünyada AI'nin altyapısı kuruldu ya da kuruluyor diyelim büyük ölçüde. Biz bu altyapıyı kurmakla mı gidecek yoksa bu altyapıyı alıp bunun üzerine tool'ları kullanıp nasıl para kazanabileceğimize mi bakacağız? Ya şöyle düşün. Şu an ne yaptı? İlk internet geldi. İnternet geldikten sonra iPhone'lar bir anda yayıldı. Diğer tool'lar kullandı. Şimdi uygulamaları konuşuyoruz. Farklı şeyleri konuşuyoruz. Şimdi tamam AI'yi herkes şu an geliyor ama AI'yi herkes kullanamıyor. Ne yapıyor? Bazıları yurt dışında ya da diğer şeylerde serbest çalışanlar, freelancerlar işte AI kurma hizmeti vermeye başladı. Sonra şirket içi AI özelleştirmeye başladılar. Bunun gibi hizmetler çıkacak. Sonra kim burada normal süreçleri verip bunu AI ile entegre edebilecek kim varsa bundan para kazanacak. Doğru. Yani illa sizin bir AI modeli çıkarmanıza gerek yok. Ya da doğrudan bir işte LLM yaptım demeye de gerek yok. Ya da yeni bir şeye de gerek yok. Bence burada sorunu görüp bu sorunu AI ile çözüyor musun? Çözemiyor musun? Çözemiyorsan devam et. O zaman bunu yapma. Çözebiliyorsan ve verimliyse anlamlı. O zaman sana şunu sormak istiyorum. Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Biraz daha uzun vadeli düşünmekten de bahsediyorsun aslında. Şimdi çok fazla girişimciler geliyor. Onlarla hem rapordan dolayı hem etkinliklerden dolayı çok fazla girişimciyi görüyorsun. Baktığın zaman veya işte bizi şu anda izleyenler dedik ya her şey kolaylaştı. Belki şu anda bir ilham alıyorlar. Diyorlar ki tamam kolaylaşmış biz de kuralım. Senin için böyle kırmızı bayrak dediğimiz yani böyle hani vur kaç gelmiş işte biraz önce söylediğin daha kısa yoldan para kırıp diyeyim. Oradan bir şey kazanıp çok uzun vadede bir değer yaratmıyor diyeceğin örnekler neler? Örnek vermek yerine biz yatırım tarafında kitle fonlama olarak GSF ya da melek yatırım tarafında şunu soruyoruz girişimci geldiğinde. Tamam anlatıyor güzel modeli anlatıyor. İlk belki fatura kesmiş işi doğrulamış. Yatırımcı buradan nasıl para kazanacak? İki hikaye var. Ya temettü alması lazım ama temettü arayışı varsa borsaya gitse daha mantıklı. Çok doğru. Ya da exit yapacak. Exit demesi de şirketin değerini 1 milyondan alırsa 10 milyon üzeri çıktığında hisseni satarak para kazanması lazım. Şirketin exit politikası var mı? Benzerleri yatırım almış mı? Birbirini Çok satın alıyor mu? Çok mutluyum bunu söylediğin için. Ben danışmanlık yaptığım startuplara mutlaka pitch decklerine diyorum ki bir exit planını koyun. Yatırımcı bunu görsün. Sizin kafanızda ilk günden bu hayal olsun. Bazı uzmanlar diyor ki hayır hiç exit planıyla olmaz yolda. Bence bir hedef olması çok önemli. Yolda bir şey. değişecek. Tabii ki değişecek. O garanti. İşte ama değişecek bu başta arada. gerekiyor.
Yani iş de değişecek ama bir hayalin olması lazım ki bir hedefin olsun. Yani kime ve nasıl exit edeceğini biliyor olman lazım ki o hayali birlikte inşa ediyor olmanız lazım aslında yatırımcıyla. Ya bu noktada katılıyorum ama işte burada ne kadar araştırdıklarına bakmak lazım. Bazıları diyor ki çok daha özgüvenli, biz satmayacağız. Ya satmayacaksanız o zaman karlı mı oynayacaksınız? Startup değilsin Tam bu arada startup yani. değilsin. Yani Kobe gibi lifetime bir iş, karlı olursun, para kazanırsın. Ha, o da bir Bu sefer karar bu arada. Ya olabilir ama o zaman sefer yatırımcı peşinde koşmak startup kafasında olmak değil. yani yatırımcıya bunu söylemek lazım. Şu an Evet. mesela bazı yatırımcılar atıyorum diyor ki 15-20 yatırımım var, exit yapamıyorum. Nasıl exit yapabiliriz? Ya da bazen yatırımcılar girişimciye teklif ediyor exit tarafında. Bu noktada şeye bakmak lazım. Hikaye ne aşamada, sektörde ne oluyor? Rakipler ne yapıyor? Bunu iyi görmek lazım. Doğru. Diğer taraftan da yatırımcılar şunu da, özellikle mesela geçen Hande Hanım'la görüşmüştük, Hande Enes'le. Hande Hanım şunu söylüyordu. Şu anki dünyada yatırım yapacak girişim bulmak da çok zor. AI çok hızlı gelişiyor. Yani yaptığınız bir işin belki benzerini bir anda AI hızlıca kapatabilecek. Bir güncellemeye ya da şeye bakıyorsunuz. Süreci bilemiyorsunuz. Bir günde yani şöyle İş modelini öldürebiliyor bir anda AI. ve şeyi görüyoruz yani şu anda hani normal startuplarla yani AI dışı startuplarla AI native'lere baktığımız zaman AI native kurulduğu anda bir sene içinde %90'ı batıyor. Yani o kadar, yani hani biz diyorduk ki işte 1'e 10 Zaten yani 10 tane de bir tanesi tutuyor diye bir şeyimiz vardı. O şu anda iyice açılmış durumda. Dolayısıyla aslında oradaki yatırım riski tabii yükseliyor. Yatırım riski yükselirken buradaki başarılı olma riski düşüyor falan, böyle bir dünyadayız aslında. Biraz hani zorlayan da bir zorlaşan bir dünyadayız. dünya. Şimdi globalleşen dünyada diyelim. Rekabet daha yüksek yani. Yaptığınız işte de yatırımcı da artık diyor ki bu işi globalde bakalım. Sadece Türkiye'de bakmıyor hikayeye. O açıdan bir global gelişme iyi okumak, sektörü iyi bilmek, rekabeti iyi anlayabilmek. Bir de mesela büyük bir AI şirketi sizin alana neden giremiyorsa, sizin ne farkınız var? İşte o alanda spesifik bir senaryoyu bilmek, onunla ilgili özel dataya, public olmayan bir dataya erişebilmek gibi noktalar gerekiyor. Bunlara hakimsen daha özelleşmen kolay. O yüzden AI evet hayatımızı kolaylaştırıyor bir yandan ama bir yandan da bu alanda iş yapmak için girdiğinde zor olan noktaları da var. Yani tool'u bilmek ya da sadece şeyi bilmek yetmiyor, oradaki hikayeyi. O hikayede bu AI ile en efektif nasıl hale getirebilirim ve bunu yaparken de diğer AI şirketleri ya diğer firmanın göremediği bir noktada, göremediği bir datayla yapabilir miyim bence? Buna bakmak gerekiyor. Peki sana şunu sormak istiyorum. Sen öğrenciyken girişimciliğe adım atmış birisin. Doğru. Genç bir girişimcisin. Sana ne ilham verdi? Hani hep konuşuyoruz ya, bir ihtiyacı görmek, işte özellikle işte bu gelişen dünyada o ihtiyaca karşılık vermek. Senin hikayen nasıl başladı? Yani Startup Centrum'un hikayesi aslında bizim daha önceki başarısız olduğumuz 2 tane startup'tan Harika. ortaya Daha da çıktı. güzel. Başarısızlık her zaman için öğrenme demek diyorum ben. Çok Ekip daha iyi problemi olmuş. yaşamıştık. Birinde İTÜ'de ben hocamla ekibine dahil olmuş. Hocam ve daha 20 yıllık bir arkadaş vardı. Onlar yatırım masasına anlaşamamıştı arkadaşından kaynaklı. Orada bir dağıldı. İkincisi kuzenimle böyle benzer bir süreç yaşayınca direkt bu ekip problemi çözelim diye yola çıktık. Tabii bu ilk startup ekibimdi. Sonra startup HR oldu. Sonra zamanla baktık burada farklı ihtiyaçlara da cevap verebiliyoruz. Gelen talepler de değişti. Bugünkü Startup Centrum'a dönüştü. Ve bunları yaparken de biz dediğimiz gibi üniversitede öğrenciydik. Tüm ekip öğrenciydik. Sonra tabii bir kısmını kurumsala kaybettik. Bir kısmını sektöre kaybettik. 2 kurucu ortak devam ettik. Ve bu hikayede de zamanla bizim de ilk yola çıktığımızda şu anki zamanla değişiyor her şey. Belki şu anki planlarımızda da değişiyor. Bu noktada en büyük avantajı, ben öğrenci oldum. Biraz daha yüksek risk alabiliyorduk. Sorumluluklarımız daha az. Biraz Kaybedecek şey daha az. daha az. Ve bir de ben İstanbul'da yaşıyordum ailemle zaten. Masraflarım da daha az. O yüzden Aile evinde. Aile Hiçbir evinde. sorumluluk yok. O yüzden biraz daha risk alma kapasitemiz yüksekti. Ve o yüzden kaynaklı bu alana girdik ve büyütmeye çalışıyoruz Startup Centrum'u her gün. Bu alanda neler yapabiliriz hem yurt dışında hem Türkiye'de. Burada da hikaye tabii şu an düşünün ilk planladığımızdan çok daha farklı. İlk başladığımızda şey yapıyorduk. Bir yerden para kazanıp ekibi harcayıp harcamıyorduk. İşte bazen şey zannedebiliyorlar. Aileden gelen bir kaynak ya da sermayeyle. Öyle bir şey de olmadı. Biz Müge ile freelance iş yapıyorduk, başka işler. Oradan biraz buraya desteklemeye Bu çok çalışıyorduk. güzel aslında. Bundan biraz bahseder misin? Çünkü gençlere yani öyle bariyerler konuluyor ki, biz işte gençlerle yaptığımız girişimcilik etkinliklerinde de diyor ki işte annem babam gir oğlum işte bir yere çalış, sigortalı ol filan. Yani hani Annem onu hala bu soruyor bana. yalanlar yani o yalanları da biraz konuşalım istiyorum. Çünkü sanki kurumsal iş böyle hani garanti, ertesi sabah kovulacak gibi bir risk yok hayatımızda. Burada baktığın zaman sen o yoldan da geçtin çünkü. Gençler bizi izliyorsa, dinliyorsa onlara bu söylenen yalanlar, hani aslında mitler diyeyim. Bunlar Ya neler? Şimdi benim annem hala soruyordu. Sonra biraz televizyonlarda beni görmeye başlayınca bazı doğru
doğru şeyler yaptığımı biraz düşünmeye başladı. Daha az soruyor süreçte. O diyordu ya oğlum 9-5 işte bir işin olsun, mesain belli olsun, gittiğin geldiğin belli olsun. Değil mi? Bir ofisin olsun, bir kart vizitin olsun. Yok kartvizit bende çok iyi, onu sormuyordu da. Gittiğin yer belli olsun çünkü ben biraz çok şehir dışına da çok gidip geldiğim için bir de akşam da çalışıyorum. Akşam mesela biriyle buluşuyorum, işte iş konuşuyoruz. Diyor ki akşam iş mi konuşuyorsun? Sen geziyorsun. Bana şey yapıyorsun. Gezdiğini söylemek için. Ya diyorum öyle değil. Anlatmaya çalışıyorsun. Bir de anlatmak zor. Biraz da biz hem data yazılım falan yaptığımız için bir mal ticareti olmadığı için de şeyi de göremiyorlar. Nasıl bir iş olduğunu da göremiyorlar. O yüzden ailenizin anlamaması normal. Ailenizin inanmaması da normal. Hatta etrafınız da pek inanmayacak. Burada genç olup girişimci olmak isteyene önerim. Bir kendinizi güveni ve motivasyonunuzu kendiniz koruyacaksınız. Yani birilerinin, başkalarının sizi motive etmesini beklemeyin. Hatta bazen bizim ekipte de şey oluyor. Motivasyon konusu tartışılıyor işte. Abi motivasyonumu kaybettim diyorlar vesaire. Ya diyorum ne yapmamızı bekliyorsun yani? Nerede bulacağız? Nasıl arayıp bulacağız Yani senin ben de- kaybolan motivasyonu? Yani biraz tam biz bir destek olun da kendi motive etmen lazım. Bizim de başımıza çok şey geliyor. Şey yapıyorsun, yine işe bakmak gerekiyor. Burada biraz daha insanın kendi kendini besleyen bir motivasyon İç kaynağı olması motivasyon, lazım. yani girişimcilikte ben hep onu söylüyorum. İç motivasyon çok önemli. Doğru. İç takdir, öz takdir, iç motivasyon. Dışarıdan beklemeyeceksin onu. Hani biri geldi de beni takdir etsin, işte kurumsaldaki gibi maaşımı arttırsınlar. İşte 2 tane orada ödül versinler, bir etkinlikte benim ismimi söylesinler. Böyle bir dünya yok. Ama zaten belki de olması gereken de bu şekli. Yani girişimcilik bence o yüzden çok daha samimi, yani daha hayata daha uygun gibi. Diğeri daha bir balon gibi geliyor bana. Yani kurumsal dünyada da olabilir. Ben şunu diyorum, herkes girişimci olmasına gerek yok. Eğer Doğru, o mesela da doğru. belirsizliği yönetebiliyor musun, yönetemiyor musun? Belirsizliği yönetebiliyorsan girişimci olmaya daha yatkınsın. Ama Bir checklist yapıyoruz şu anda. Girişimciliğe uygun musunuz, değil misiniz? Evet. Checklist. bir, belirsizliği yönetebiliyor muyuz? Ben işte para gelmediğinde anlaşma yaptım, işi yaptım, para gelmedi. Ya da teklifi sundum Cevap ama gelmedi. cevap gelmedi. Ödemeleri nasıl yapacağım, maaşları nasıl yapacağım? Bunda sürekli endişeleniyorsan ve endişelenmekten iş yapamıyorsan girişimci olma. Girişimci seçmemek daha uygun psikolojik açısından. Çünkü aslında girişimcinin psikolojisinin bu açıdan kuvvetli olması, dayanıklı olması önemli. Bu olmadığında zaten işi bırakıyor ve iflas ediyor ya da tamamen işten çıkıyor. İkincisi, minimumda yaşamaya gerekirse, yani hayat standartını düşürüp işe odaklanıp minimumda yaşayabilecek misiniz? Buna bakmak gerekiyor. Burada da tabii ben bekar olduğum için bunu daha rahat söyleyebiliyorum. Evli ve çocukluysa bu ailenin de Okul paraları falan öyle. Tabii onlar yok hayatında. yok tabii. Bu noktada avantajlıyım. Tabii ailenizle bir karar veriyorsunuz. Onların da bunu hazır olması lazım. Doğru. Yani bunları riske atıyor olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Bu riskleri alabildiğinizi ölçmeniz önemli. Üçüncüsü de bence hiç takdir beklememesi gerekiyor. Hedef koyup ben genelde hedeflere ulaştım mı? Yani biz verdiğim bir sözü geç de olsa yapabildim mi? Ben buna bakıyorum. Bu hedeflere ulaştıkça memnun olup hemen yeni hedefe odaklanıyorsa bence o girişimciye daha yakın. Yoksa sürekli takdir bekliyorsun, açık konuşayım. Yani televizyona çıkmak da sizin çıktınız ama ödemeleriniz var, diğer işleriniz var. Bir anlamı olmuyor. Ya da röportaja gitsin ya da bir üniversitede konuştunuz. Ya bunlar sizi belki manevi olarak şahsen böyle memnun ediyor olabilir de bunların bir anlamı yok. Açık konuşayım maddi Tabii olarak. başarının tanımı değil diyelim. Bence yani. değil. Evet. Senin için başarının tanımı ne peki? Başarı tanımı şöyle: bir hedef belirlediysen ve o hedefe ulaşıp bunu da ticari olarak da, yani o hedefe uygun şekilde gerçekleştirsen başarılı oluyorsun. Ama mesela hedefi tutturursun ama ticari hedefini de tutturamıyorsan, yani bir şey gerçekleşti ama beklediğin gibi olmayınca bu sefer yine mutsuz oluyorsun. İkisi birlikte aslında gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü maalesef Türkiye'de şey yok. Para kazanmasan da sürekli para bulabileceğin bir ekosistem, para bolluğu yok, finans dünyası yok. Yani yurt dışında biliyorsunuz, Amerika'da borsaya açılmadan önce zarar etseniz de borsaya açılabiliyorsunuz. Türkiye'de hala son 3 yıl kar etmen gerekiyor. Yani kimse uzun vadeli bekleyeyim, senin kâra geçmeni bekleyeceğim diye bir dünya bakmıyor. O yüzden şirketinizin de, yani siz hedefe ulaşmanız karşılığında artık maddi olarak karşılığını bulmak gerekiyor. Diyorsanız maddi olarak daha geç gelebilir mi? Gelebilir. Ama bunu uygun bir finansal model ya da iş model kurmanız gerekecek. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi yayınımızın sonuna da geliyoruz. Öğrencilik zamanında sıfırdan kurdun. Şu anda elinde, yani sıfır noktasına dönmek demiyorum ama belki ufak bir birikimin var. İşte 10.000 doların var diyelim ki. Neye yatırırsın bunu? Nasıl bir iş kurarsın? Yani şu anki dünyadaki şartlara baktığımızda şuna bakarım. İnsanlar sürekli ihtiyaç olduğu ve ihtiyacın artacağı alanlar neler? İşte enerji alanı bir nokta. 2, datayı işlemek, yani ben işte yeni petrol data, bu data işleyecek rafineriler ne? Bence ona bakmak önemli. Bu data işleme modelleri ya da diğer noktalarda. İşte bu veri merkezleri bir müddet gidecek gibi duruyor. Çip teknolojisinde bir rekabet artıyor. Yine çip noktası trend gidiyor ama orada da şöyle bir durum var. Siyasi bir hegemonya oluşturmaya çalışıyor. Nasıl söyleyeyim? Biden gitmeden önce son imzaladığı işte 15 ülkeye çip satılmayacak dediği ülkelerden biriydik mesela. Ne yapıyor? Adam rekabet avantajını sattırmayarak korumaya çalışıyor. Ya da birkaç gün önce oldu. Cloud'un yeni versiyonunun ne dediler? Amerikan vatandaşı için kimseye erişimine açmayacaksınız. Bir anda böyle bir noktaya geldik.
O yüzden kaynaklı buradaki özellikle rekabetin olduğu alanlar bence ilgi çekici. Ülkelerin özellikle rekabet koydu. Çünkü bu demek ki burada problem var. Diğer ülkelere erişmeye çalışıyor. Bu engel koyarak olmayacak. Bu sefer diğerleri üretecek. Nasıl Türkiye'de bir insan hava araçlarında bir başarı hikayesi çıktıysa ambargodan kaynaklı, benzer diğer alanlarda da olacak. Bence bunlara bakmak lazım. Yani dediğim gibi çip noktası olur. Diğer bu donanımla ilgili kısımlar olabilir. Hatta şunu da söyleyeyim. Donanım girişimlerine daha da ihtiyaç olacak. Çünkü AI onu kopyalayamayacak gibi duruyor şu an. Peki Türkiye'ye baktığın zaman en büyük açığı nerede görüyorsun? Yatırım açısından mı? Genel olarak ekosistemin büyümesinin önündeki engel olarak. Şimdi Türkiye'deki nokta, yatırımcılara gittiğinde iyi girişimci yok diyorlar. Girişimcilere gittiğinde yatırımcı yok diyorlar. Teknoparklara ya da kurumlara gittiğimizde işte biz her şeyi vergi avantajı ve desteği veriyoruz, girişimler ilerliyor diye bakıyor. Açık konuşayım. Burada herkesin önüne koyması gereken noktalar var. Türkiye'de 5 milyon dolar üstü bir anda para koyabilecek kaç yatırımcı var? Çok doğru. 2-3 tane yani. Şöyle, burada yatırımcımız yok. Yani bir sonraki hatta roundda yapabilecek, hani gittikçe biz zaten daha küçük yatırım fonları olduğu için hep ne oluyor? İlerleyen startuplar, başarılı olanlar Türkiye'de kalamıyor. Çünkü öyle bir fon büyüklüğümüz yok. Yok, zaten biz mesela 10 milyon dolar üstü tur yapacaksanız tamamı büyük ihtimalle yabancılardan oldu. Çok doğru. Datalar bunu gösteriyor. Evet. Erken aşamada yabancı yatırımcılar gelmiyor. Yani Türklerde kalıyor. Türklerde erken aşamada yatırımcı çeşitliliğimiz çok az. Bir TÜBİTAK BİK fonuyla, kitle fonlamayla Çoğunluk beraber zaten orada. Aslında büyük gibi görünüyor şu anda ama içi çoğu BİK yatırımcısı. TÜBİTAK BİK'te. Onları da startup'ı. devam yatırımları alıp almamasını göreceğiz. TÜBİTAK yatırımları başarılı mı diye. Özel sektörden devam yatırım Bakalım ne alabiliyor kadar mu? devam ediyor. Asıl o yani devam etmesi, şimdi zombi şirketler çok orada oluyor. Yani devam ediyor ama ne yatırım oluyor ne büyüyor, kendi kendini çeviriyor. Farklı yine Sürünüyor. teşvikler alıp devam ediyor. O yüzden kaynaklı orada ben şeye bakıyorum. Yatırımcı çekebiliyor mu? Yatırımcı çekebiliyorsa burada biraz daha hikaye daha ilginç. Diğer yandan da ekosistem ve oyuncuya baktığımızda şimdi yakında bir rapor çıkacağız Teknoparklar dikeninde. Yatırım alan firmaların bulunduğu Teknoparklar kaç tane Teknopark girişimcilik programı yapıyor? Kaçı Harika. demode yapıyor? Çok merak ediyorum bu datayı. Onun dışında kuluçka merkezi, özel kuluçka da dahil edip kaç tanesine yatırım alan firma çıkmış? Bunları çıkaracağız ki ekosistemde ölçülmeyen bir performans olarak, verisi olarak düşünüyorum. Bence harika. Hatta bunlar keşke KPI olarak teknoparklarımıza konulsa. Keşke, yani bakanlığın koyduğu KPI'ler var ama onlar mesela Ama büyük işte, bir firma geliyor, evet. ihracat yapıyor zaten. Burada ihracat yapınca o veri artıyor da istihdam artıyor. Yani o büyük firmanın mesela teknopark avantajlarından faydalanmaya ihtiyacı mı var? Yani o tartışılan İşte. bir nokta. Mesela şuna bakmak lazım. Kuluçkada olan bir firma yaş dolumu ya da sayı artışından değil de cidden büyüdüğü için Ar-Ge ofisine kaç tanesi geçmiş? Kaç tanesi kuluçkadan çıkmış? Kaç tanesi kuluçkada Teknopark'ın yaptığı etkinlik sayesinde bir yatırımcı bulmuş? Şimdi Bu dataları bekliyoruz heyecanla. bununla ilgili çalışma yapacağız. Ekosistemde dediğim gibi yatırımcı tarafı büyük bir eksiğimiz var. Çeşitlilik eksiğimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir üçgenini arttırmamız gerekiyor. Diğer taraftan da mevzuatsal da çok eksiğimiz var. Yabancı yatırımcı gelsin diyoruz ama mevzuatsal olarak bizim konuştuğumuz noktalar yıllardır yurt dışında standart olan noktalar. Biz hala o daha eşik düzeye gelmedik ve dünyada artık startup politikanın her ülke yarışıyor. Ben Ankara'da gittiğimde de diyorum yani bürokrasi şöyle bakması lazım. Ben bir işi çıkardım, bir sene ellemeyin. İşte daha bir şey çıkartmam değil. Her gün dünyada bir şey oluyor. Sen nasıl yetişeceksin? Memurlar da yarışıyor aslında diyorum bu konuda. Doğru. Bu kafada bakmamız gerekiyor bence ülke olarak. Bunu da kaçırırsak eğer bu özellikle yapay zeka ile gelen ekosistemi sanayi devriminden daha tehlikeli bir şey olacak. Çünkü artık insanları takip etmek, bunları daha ucuza çalıştırmak bunlar daha kolay. Sistemi çünkü her yerden takip edip iyileştirebilecek bir model oluşturuyoruz. Bu gidişte biz biraz daha alt yükleci olmaya gideceğiz. Bir yandan da nüfus yaşlanıyor. Onu da soracaktım. Sonra ondan kapatayım istiyorum. Çünkü eskiden derdik ya 5 sene sonra nasıl görüyorsun? Artık 5 senede dünya değişiyor. Haritalar değişiyor. O yüzden ben sana şunu soracağım. 1 sene içerisinde nerede görüyorsun startup ekosistemimizi? Yani bir sene içinde eğer fintech sektörümüzde daha operasyon olmazsa oradan bir unicorn bekliyordum. Açık konuşayım. Önemli bir nokta. Yine oradan bir iki unicorn beklediğimiz nokta vardı. Diğer tarafta savunma sanayi noktası tüm dünyada artıyor. Biraz bizim savunma sanayideki büyük firmamız alt sektörün tüm IP haklarını alıyor. İşte biraz IP haklarını almayıp ürünleşebilenler çıkarsa orada bence yeni oyuncular, yeni savunma sanayi fonları duymaya başlayacağız yatırımlar tarafında. Üçüncü noktada ise yapay zeka tarafında bence çıkacak. Yapay zeka modellerinin üzerine daha pazarlama ve diğer süreç yönetimiyle ilgili tool'lar çıkacak. Bir nokta daha söyleyeyim. Bence yine şirketlerimizde azalmayacak. Çalışanlarımız azalmayacak. Çalışanlarımızın ünvanları değişecek. Daha AI ile ilgili ünvanlar görmeye başlayacağız. Harika. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Davetimizi kırmadın, geldin. Hem geçmişle ilgili kendi deneyimlerini paylaştın, hem geleceğe dair bir ışık tuttun. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim tekrar güzel bir sohbet ve davet için de. Evet, Swarm Connection'ın sunmuş olduğu Swarm Talks'un 2. bölümünün sonuna geldik. Bundan sonraki bölümlerimiz için bizi takipte kalın.